Navigasyon diye tutturdunuz. Dayanamadım. Artık navigasyon kullanımı ile ilgili bir video çektim. Bu videoda Google haritaları kullanarak belli bir konuma navigasyon yardımıyla gitmeyi öğreneceğiz. Dönüşlerde nelere dikkat ediyoruz? Kavşaklarda birinci çıkış, ikinci çıkış ne demek? Google haritaların avantajları, dezavantajları neler? Bunlarla alakalı önemli ve kısa bilgiler aktaracağım size. Videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız hemen harekete geçiyoruz ve yola çıkıyoruz. Bu videoda bir kafenin konumunu girdik. O kafeye navigasyon yardımıyla gideceğiz. Google haritalarda nelere dikkat etmemiz lazım? Tabelaları nasıl okuyoruz? Dönüşü yapın. Ardından sağa dönün. Sapıttı gördüğünüz gibi. 300 metre sonra Evet. sola dönün. Şimdi doğru rotayı buldu. Ben sola dönmeyeceğim arkadaşlar. Size Google haritaların yeni rotayı ne kadar sürede oluşturduğunu göstermek için bilerek yanlış yola döneceğim. İleriden sola değil sağa döneceğiz. Bu arada Yandex navigasyonla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O video için de takipte kalın. Bakın sola dönün dedi. Ben sağa döneceğim. Takip edin lütfen. Önümüzde bir sürücü kursu aracı var. O nedenle biraz yavaşladık. Evet. Bekliyoruz. 100 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa gidin. Saniyede yeni rota oluşturdu gördünüz. Bu açıdan Google haritaları başarılı buluyorum. 3. çıkış dedi arkadaşlar. Burada bakıyorum sağ tarafta çıkış var mı? Yok. Karşıda çıkış var. Yani orası ilk çıkış oluyor. Sola döndüğümüzde buradan karşıya giden yol. Şöyle gösteriyorum. İlk çıkışı geçtik. Burası ikinci çıkış oluyor. Sola döndüğümde 3. çıkışa geçmiş oluyorum. Dönel kavşaklarda mantık şu arkadaşlar. Birinci çıkış demek dönebileceğiniz ilk yer demek. Genelde bu sağa dönüş olur. Sağa dönüş varsa birinci çıkış orasıdır. Sağa dönüş yoksa düz gidiyorsa karşı taraf birinci çıkıştır. Sol ikincidir. Geri döndüğünüzde 3. çıkış olur. Ama eğer sağ tarafta bir çıkış varsa sağ birinci çıkış, karşıda yani bir sonraki çıkış ikinci çıkış, döndünüz biraz daha soldaki çıkış 3. çıkış, tam geri döndünüz, geri U dönüşü yaptınız, arka taraf 4. çıkış. Yani sizin sağınızdaki bütün çıkışlar çıkış sayılır ve sırasıyla size en yakından başlar, uzaklaşarak devam eder. Bu mantıkla bakarsanız yolunuzu kolay bulabilirsiniz. Sayılara çok takılmayın o nedenle. Evet, bir süre düz gideceğiz. Burada bakın Ebu Bekir Caddesi, Ulubatlı Hasan Caddesi demiş. Yani yaklaşık 1,2 kilometre sonra. Ama çok bir şey ifade etmiyor bu bilgi şu an bizim için. Çünkü tabelalarda cadde isimleri yazmıyor. Devam ediyoruz. Biraz ileride bir dönel kavşak var yine ama oradan dönmeyeceğiz. Düz gideceğiz. Bu dönel kavşaktaki mantığı anlamanız için de size kısa birkaç bilgi daha vereceğim burada. Şu az ileride bakın bir tane kavşak var. Dönel kavşak levhası var. Ters üçgen yani yol ver diyor. Adadan dönenlere yol ver. Burada bakın sağ tarafta yol yok. Yani birinci çıkış burada düz gitmek oluyor. Şurası da ikinci çıkış oluyor. Trafikte devam ediyoruz. İleride büyük bir kavşak var. O kavşaktan devam edeceğiz. Buradan navigasyondan baktığımda şurası birinci çıkıştır, şurası ikinci çıkıştır diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir komut verecek bize. İleride düz gideceğimi bildiğim için ne yapıyorum? Sağ şerit müsait, sağ şeride geçiyorum. 200 metre sonra döner kavşaktan 2. çıkışa gidin. Evet, söylediğim gibi ikinci çıkış olarak komut verdi. Şu sağa dönersem yani ilk çıkış birinci çıkış oluyor. Devamı karşı taraf ikinci çıkış oluyor. Ama burada sağdan bir yol olmasaydı eğer karşı taraf birinci çıkış olurdu. Bu mantığı lütfen iyi algılayalım. Adadan dönenlere, dönel kavşaktaki araçlara yol veriyoruz. Artık girdik. Döner kavşaktan çıkın. Ardından rampaya doğru sağa dönün. Zaten ben en sağ tarafta gidiyorum. Yine de sağ sinyalimi verdim. Rampaya doğru sağa dönün. Ardından sağa dönün. Evet, burada sağa dönmem gerektiğini söyledi. Önceden bu bilgiyi vermesi güzel. Tekrar sağa döneceğimi de belirtti. Buradan da bakıyorum. Yolun şeklinde takip ediyorum. Görüntüye mutlaka bakın arkadaşlar. Sadece sese göre hareket ederseniz çoğu zaman önceden komut veriyor. Yanlışlıkla birkaç sokak erken dönebilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek göstereceğim size biraz sonra.
400 metre sonra döner kavşaktan 4. çıkışa girin. 400 metre sonra döner kavşaktan 4. çıkışa gidin dedi. Bence orada verdiği komut yanlış. Çünkü bu kavşakta 4 çıkış yok. Sadece düz gitmek ve geri dönmek var. Aslında 2. çıkış oluyor. Yine de bir bakalım. Yani buradan o dönüşü yapacağımı görüntüden ben biliyorum zaten. Sola sinyalimi verdim. Bu kavşakta bakıyorum, sağ tarafta gerçi bir çıkış varmış. Doğru söylüyor. Bu tarafta bir çıkış var. Benzinli 1. çıkış sayıyor. 500 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Düz gitmeyi 2. çıkış sayıyor. Sanırım şuradaki kışla girişinde 3. çıkış saydı. Düz yola geri dönünce de 4. çıkış olarak saydı. Bence yine de burası 2 çıkış. Yani benzinli ve kışlayı yol olarak saymamak lazım. Ya düz gidersiniz ya U dönüşü yaparsınız burada. Doğru olan aslında 2. çıkış demesi. Yeni bir komut bekliyoruz. Sağa döneceğimi ben önceden görüntüye baktığım için biliyorum. Rampaya doğru sağa dönün. Ardından sağa dönün. Sağdaki çıkıştan ayrılıyoruz. Ve devam ediyoruz. Ardından sağa dönün dedi. Sağa dönüşü bekliyorum. Nerede? Şurada ileride. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Sağa dönün. ...500 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. Evet, ilk hedefe geldik. Farklı bir konum daha gireceğim navigasyona. Size sokaklarla ilgili birkaç şey göstereceğim. Google haritalarda sokak dönüşlerinde mahalle arasında nelere dikkat etmeniz lazım? Bunlarla ilgili önemli ipuçları paylaşacağım sizinle. Hemen burada duruyoruz ve rotamızı değiştiriyoruz. Sizin için özellikle bir rota ayarladım. Bu rotada peş peşe sağa ve sola dönüşler olacak. Google haritalar sokaklarda dönün komutunu biraz erken söylüyor. Yani atıyorum sağa dönün diyor. Siz normalde 3 sokak sonra dönmeniz gerekirken sağınızdaki ilk sokağa dönebilirsiniz görüntüye bakmazsanız. Bu detaya dikkat edin. Şimdi canlı şekilde göstereceğim size. Burada düz devam ediyoruz. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Bakın şimdi sağa dönün ardından sola dönün dedi. Burada yolu kontrol ediyorum. Buradan devam ediyorum. Evet, ileriden sola döneceğiz. Bakın şimdi sola dönün komutunu verecek. Sola dönün. Ardından sağa dönün. Bakın ardından sağa dönün dedi ama 2 sokak sonra sağa dönmem lazım benim. Buraya bakmazsam bir sonraki sokağa dönerim ve yanlış yola girmiş olurum. Şimdi size gösteriyorum. Bakın. Sağa dönün. Sola dönün. Buradan sağa dönemem. Zaten giriş yasak. Görüntüye baktım. Bir sonraki sokaktan sağa döneceğimi anladım. Sola dönün. Burada da mesela sola dönüş komutu verdi ama sola dönüş yasak. Tabelaya baktığımda sola dönüş yok. O nedenle düz devam ediyorum. Yeni rota oluşturacak. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Beni yine aynı yere sokuyor. Ben onu dinlemeyeceğim ve devam edeceğim. Sola dönün. Ardından sola dönün. Aslında anlatmak istediğim arkadaşlar, navigasyonla yolu bulmak tek başına yeterli olmuyor. Biraz trafik kurallarını ve yol mantığını bilmeniz gerekiyor. Bakın sola dönün Sola dedi. dönün. Ardından sağa dönün. Ama buradan dönmeyeceğim. Bakın bu sokağı göstermiyor. Bir sonraki sokağı gösteriyor. Ama bana şimdi söyledi sola dönün diye. Çok önce söylüyor. Google haritalarda bu detaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa sürekli yeni rota oluşturursunuz ve sürekli aynı yerde dolaşırsınız. Aslında dönmem gereken sokak bu sokaktı ve buradan dönüyorum. Sağa dönün ardından sola dönün dedi. Ama 1, 2, 3 sokak sonra benim sola dönmem lazım. Evet. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklara çok dikkat edeceğiz. Burada sağa dönün dedi ama sağa dönüş yasak. O yüzden ne yapıyorum? Dümdüz devam ediyorum. Navigasyonu dinlemiyorum arkadaşlar. 100 metre sonra sağa dönün. Sağa dönün. Dönelim bakalım ne olacak. Zaten burası tek yön. Sola dönüş yok. Sağ sinyalimi verdim. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Dönelim sağa bakalım. Nereye götürecek bizi?
Muhtemelen yine o sola dönüş yasak olan sokağa götürüyor. Oraya taktı kafayı. Sola dönün. Ardından sola dönün. Evet, ısrarla bu sola dönüş yasak olan, ters yön olan sokaktan götürmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Yine devam edeceğiz. Dümdüz devam ediyoruz. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Buradan sola dönüş olmadığı için farklı bir caddeye bağlandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben aslında yolun, caddenin karşı tarafında bir benzin istasyonu var. Navigasyona oranın konumunu girdim ama beni sürekli ters yoldan götürüyor. Eğer onu dinlersem hedefe ulaşabiliyorum ama ters yollara sokuyor. Ters yollara girersem de ceza yerim. Kural dışı. O nedenle doğru yoldan gitmeye çalışıyorum ama Google haritalar bizi doğru yola maalesef ulaştıramadı. İleriden Sağa dönün. Ardından sola dönün. beni yine aynı yerden sağa döndürmeye çalışıyor. Kısır bir döngüye girdik arkadaşlar maalesef. Burada bu çıkmazda kaldık. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Evet, artık bildiğim yoldan gideceğim arkadaşlar. Navigasyonu dinlemeyeceğim. Çünkü 100 işimle... metre sonra sağa dönün. Bakın yine aynı yere geri döndürecek. Şu sokağa kafayı taktı. İlla oradan Sağa gideceğiz. dönün. Ardından sağa dönün. O sokaktan maalesef gidiş yok. Bu sefer o sokağa dönmeyeceğim. Caddeye kadar çıkacağım. Dümdüz devam ediyorum yine. Sinyalimizi verdik. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Beni yine aynı ters yön sokağa götürdüğü için buradan sağa dönmüyorum ve düz devam ediyorum. Alternatif bir rota daha var burada. Soluk renkli olanlar alternatif rotalar. Evet, şimdi ana caddeye ulaştık çok şükür. Ben yolu bildiğim için direkt buraya gelebilirdim ama yolu bilmiyor olsam ve acemi bir sürücü olsam navigasyonu dinleyerek sürekli aynı yerde dolaşacaktım. Bizi resmen bir çıkmaza, bir kısır döngüye soktu. Aynı yerden dolaşıp dolaşıp durduk. Herhalde dedim bir bilim kurgu dizisinin içindeyiz. ...200 metre sonra tam sola dönün. Evet, burada yolun karşısındaki benzinciye girmek için tam sola dönün komutunu verdi. Sol şeride geçtim ama buradan sola dönüş yok. Gördüğünüz gibi yine hatalı bir komut verdi. Tam Buradan sola dönün. böyle Ardından hedefinize ulaşacaksınız. böyle bir şey mümkün değil. Gördüğünüz gibi buradan tam sola dönüş yok. Ana cadde burası. Yan taraf katılım yolu. Oradan sola dönmek diye bir şey söz konusu değil. Anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Biraz yol kavramını ve trafik kurallarını biliyor olmanız lazım. Yoldaki şekilleri iyi biliyor olmanız lazım. 400 metre sonra sağa dönün. Tek başına navigasyon kullanımı bu konularda çözüm olmayabiliyor. Şimdi farklı bir rota verdi ve o rotayı takip edeceğim. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Ardından hafif sola yönelin. Her ne kadar ikinci konumda hedefe ulaşamamış olsak da, bilim kurgu dizisinin içinde hapsolup kalmış olsak da yine de keyifli bir yolculuk oldu. Navigasyonda dikkat etmeniz gereken şeyleri umarım anlatabilmişimdir. Google haritalar çok yaygın kullanılıyor. Ben çok sık tercih etmiyorum. Sanki bu video biraz navigasyonu böyle kötüleme videosu gibi oldu ama niyetim kesinlikle o değil. Size gerçekleri göstermek, sokak dönüşlerinde özellikle mahalle içinde sizi nerelerden döndürdüğüne sese göre değil de görüntüye göre hareket ederseniz, böyle karar verirseniz bir sorun yaşamazsınız. Ama sesi dinleyip hemen hamle yaparsanız yanlış sokağa girmiş olursunuz. Buna dikkat ederseniz işiniz daha kolay olacaktır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olun. Videonun alt tarafındaki teşekkürler butonunu tıklarsanız bu gibi videoları daha fazla çekmem için bana fırsat sunmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda Yandex navigasyondan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.